Bir Demet Tecrübelerim kanalıma hoş geldiniz. Orkide bakımlarımıza devam ediyoruz. Evet, şöyle rengarenk orkidelerimi gösteriyorum. Evet, şu orkidemin dalı kırılmıştı ve artık büyüdü. Evet, ortasından çiçek çıkan, ortasından dal veren orkidem de gayet güzel bir şekilde açtı. Evet, Mart-Nisan ayında orkide bakımında önemli bir dönemdir. Bu dönemde çiçeklerini döktükten sonra kök bakımı yapabilirsiniz. Şöyle kök bakımı yapabilirsiniz. K2'ler varsa K2'lerin dikimini yapabilirsiniz. Geçen haftalarda K2 dikimini yapmıştık. Evet, şöyle gösteriyorum. Eğer çiçekler dökülmüşse budama işlemlerini bu dönemde yapabilirsiniz. Bu önemli. Evet, sulamasına çok dikkat edeceğiz. Özellikle çiçekli orkidelerde kökler grileştikten sonra sulama işlemlerini yapacağız. Kökler grileşmeden kesinlikle sulamayınız. Kökler yeşilse sulamayınız. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Evet, şu orkidemi göstermek istiyorum. Bir tane çiçeği kalmıştı. Bunun budamasını yaptık. Bakın şu anda ortadan yaprak çıkarttı. Bazen böyle radikal kararlar almalısınız. Şu para çiçeğimi göstermek istiyorum. Artık saksısına küçük gelmeye başladı. Bunun biraz sonra saksı değişimini yapacağız. Evet, bu dönemde saksı değişimleri, yeni dikimler yapabilirsiniz. Evet, menekşelerimizde de söz verdiğimiz gibi bu dönemde şu iki tane küçük menekşemizin dikimini yapacağız. Şöyle alttan gelen yavrular da büyüyor. Evet, menekşelerin bakımında en önemli dikkat edeceğimiz mesele alttan sulama. Kesinlikle üstten sulamıyoruz. Evet, şu gelin çiçeği, bunun da bakın alt yaprakları biraz eskimiş. Bunun bıçakla alt yapraklarının budamasını yapacağız. Evet, hastalıklı, çürümüş alt yaprakları temizlemesini yapacağız. Bu dönemde bütün budama işlemlerini yapabilirsiniz. Mart, Nisan, belki Mayıs'ta bu işlemleri yaparız. Bakın şu anda bütün alt dallarını, kırık yapraklarını temizledik. Şu anda çok güzel oldu. Harika çiçeği var. Şöyle aldığımız yaprakları göstermek istiyorum. Bakın altları hastalık belirtileri var. Yırtılmış. Şöyle gösteriyorum. Evet, budama işlemlerini bu dönemde yapınız. Evet, şu menekşem de gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Bakın ortasından yeni yapraklar çıkıyor. İlk aldığımda çok kötü durumdaydı bu. Evet, menekşenin dediğim gibi üstten sulamıyoruz. Altına su koyuyoruz. Alttan çekiyor suyu. Şöyle aldık. Para çiçeğimizi dikeceğimiz toprağı ben hazırladım bakın daha önceden. Şöyle iyice geçirgen bir toprak. Taşlardan oluşan geçirgen bir toprak. Evet. Şöyle dikim için öncelikle saksıdaki toprağı biraz boşaltıyorum. Evet, yer açıyorum. Saksıdan çıkarırken köklerine zarar vermeden çıkartacağız. Bakın şöyle çıkartıyoruz. Bakın hiç bunu bozmadan ve sağlı sollu güzel bir şekilde dolduruyorum. Evet, para çiçeğimiz sukulent türü bir çiçektir. Bu nedenden dolayı toprağı iyice kurumadan kesinlikle sulamayınız. Fazla sularsanız para çiçeğinizi kurutursunuz. Evet. Para çiçeğinin dikim işlemlerini bu dönemde yapınız. Aynı zamanda budama işlemlerini de bu dönemde yapabilirsiniz. Evet, şöyle bakın diktik para çiçeğimizi. Bunu şu anda susadığı için fıskiye altında sulama yapacağım buna. Şöyle iyice toprağını dolduruyoruz. Yan taraftaki boşlukları da alıyoruz. Bakın çok güzel oldu şu anda. Çok büyük saksıya dikmeyiniz. Bir büyük saksı şeklinde devam ediniz. Bu saksıda bir senede bu saksıda duracak. Evet, bunu yan tarafa aldık. Şimdi menekşemizle alakalı aynı şekilde toprağımızı şöyle boşaltıyoruz. Menekşenin toprağı da biraz su tutan bir toprak olması gerekiyor. Altı delik bir saksı olması gerekiyor ikisinde de. Bu önemli çünkü menekşe alttan su çekecek. Şöyle bakın direkt köklerine zarar vermeden saksısından güzelce çıkartıyorum. İki tanesini aynı saksıya dikeceğim. Şöyle. Bir tanesini yan tarafa koydum. Diğerini de çıkartıyorum şu şekilde. Bunlar yapraktan büyüttüğüm menekşelerim. Evet, saksıları çok küçük geliyordu artık. Çok çabuk susuyorlardı. Şöyle ikisini yan yana koydum. Ve şu anda dikkatlice toprak koyarak bunları sıkılaştırıyorum. Yapraklarına zarar vermemeye çalışalım. Evet, menekşeyi dediğim gibi üstten kesinlikle sulamıyoruz. Alttan suluyoruz. Bunun sulamasını biraz sonra
bakın şu dış saksısına su koyacağım ve bu saksıyı içine oturtturacağım. İlk sulama olduğundan dolayı şöyle 10-15 dakika bu saksının içerisinde bekleyecek. Suyu iyice alttan çekecek. Ondan sonra da fazlalık suyun akması için bir yere koyacağım. Fazlalık suyu aktıktan sonra yerine yerleştireceğim. Toprağını güzelce dolduruyoruz. Menekşe iki türlü çoğalma oluyor. Bir alttan gelen fidesini dikerek çoğaltılıyor. Bir de yaprağını köklendirme usulüyle köklendirip dikiliyor. Ve bu şekilde çoğalıyor. Evet, menekşemizin de dikimini yaptık. Şöyle diğer toprakları da koyalım. Acele etmeyelim. Dikim işlemlerimizi güzel yapalım. Dikim işleminde bakın köklerini bozmadan dik. Böylece hasar görmemiş oldular. Evet, menekşemizi de diktik. Şöyle göstermek istiyorum. Harika oldular. Şu alt sararmış yaprağı koparıyorum. Menekşe direkt güneşi görmeyen bir yerde olacak. Bakın alttan sulanacak. Alttan su alacak. Bakın şu saksısına su koyacağım biraz sonra ve buradan su çekmesini sağlayacağım. Diğerini de göstereyim. İkisinin de dikimini yaptım. Evet, bu dönemde bütün dikim işlemlerini yapınız. Para çiçeğiniz varsa küçük büyük saksı değiştirecekseniz bu dönemde saksı değişimi yapınız. Bakın şu orkidemin de çiçekleri dökülmüştü. Budama işlemi yaptım. Budama işlemi yaptıktan sonra yeniden dal çıktı. Bu işlemi yapmasaydım bu dal hem kuruyacaktı, dalı kaybetmiş olacaktık ama şu anda yeni çiçek dalı çıktı bakın. 2-3 hafta oldu bu dalı budayalı ve yeni bir çiçek dalı attı. Para çiçeklerimizi gösteriyorum şöyle. Budama işlemlerini bu dönemde yapabilirsiniz. Şöyle budadığım bir tane para çiçeğini gösteriyorum. Daha önceden budadığım bakın uçlarını kesmiştim. Şu anda yeni dallar atıyor. Aynı şekilde şu para çiçeğimi de göstermek istiyorum. Budama işlemlerini bu dönemde yapabilirsiniz. Şu üst dalları budanabilir. Ama ben şu anda bunun biraz daha büyümesini istiyorum. Bunu budamayacağım. Bakın şu para çiçeğimi daha geçen sene budamıştım. Bakın şu anda budadığım yerden birçok dalın çıktığını görüyorsunuz. Evet, para çiçeği budandıkça bir sürü dal çıkarır bu şekilde. Bakın şöyle gösteriyorum. Evet, bir tane farklı uygulama göstermek istiyorum. Eğer orkidelerinizin kökü kalmamışsa bakın şu şekilde ters bir şekilde bardağın içerisine biraz su koyuyorum ve yaprağını suyun içerisine batırıyorum az bir şey ve bakın bu şekilde köklendirme yapıyoruz. Bu dönemde bu işlemi de yapabilirsiniz. Eğer bazı orkideleriniz köksüz kalmışsa. Evet, kaktüs bakımında da bu dönemde yavaş yavaş sulama işlemi yapacağız. Çünkü kış uykusundan uyandılar. Çok az sulayacağız. Toprağı iyice kurumadan kesinlikle sulamayacağız. Sukulentler de aynı şekilde toprağı kurumadan sulamayacağız. Dua çiçeğimiz, evet, toprağı kurumasını beklemeyeceğiz. Haftalık düzenli sulamasını yapmamız gerekiyor. Ve dibinden gelen bakın fideleri var. Çoğaltmak istiyorsanız bu fideleri köküyle birlikte çıkarıp dikebilirsiniz. Evet, şu orkidem hediye gelmişti. Bunun videosunu yapmıştık. İlk geldiğinde çok kötü durumdaydı. Toprağı azalmıştı. Ortasında süngeri vardı. Evet, suladığımız menekşeleri gösteriyorum. Şöyle gelin çiçeğinin de gösteriyorum. Gayet güzel. Evet, menekşelerde dediğim gibi alttan sulama yapıyoruz. Kesinlikle üstten sulama yapmıyoruz. Üstten suladığımızda yapraklarında lekeler oluşmaya başlar. Evet, şu diktiğimiz para çiçeğini de gösteriyorum. Bunun da sulamasını yaptık. Yerine konumlandırdık. Evet, özetlemek gerekirse bu dönemde bütün dikim işlemlerini yapınız. Eğer orkidelerinizin çiçekleri dökülmüşse budama işlemlerini yapınız. Çiçekleri dökülmemişse kesinlikle kök bakımı ya da budama işlemi yapmayınız. Camımızın önündeki güzelliği gösteriyorum. Şu sarı orkidemde artık uzun zamandan beri çiçekleri açmıştı. Bazı solan çiçekler var. Bunları burada bekletmenin bir anlamı yok. Bunları şöyle koparıp almak gerekiyor. Ve dallardaki uçlarındaki hareketliliği gözlemlememiz gerekiyor. Eğer hareketlilik varsa dalı hemen budamayalım. Hareketlilik yoksa en son çiçek çıkan yerin altından, boğumun üstünden budamamız gerekiyor. Bakın şu uç kesimi göstermek istiyorum. Uç kesiminden yeniden dal attı.
Böyle dal attığını gördüğünüzde o dalı kesinlikle budamayınız. Bakın şuradan da bir dal attı. Aynı şekilde bakın şu orkidemin de çiçekleri döküldü biraz ama uçlarından yeniden dal attı bakın. Bu dal atma meselesine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle gösteriyorum. Bakın şuradan da bir dal attı. Evet. Şu yukarıdaki çiçekler kurumaya dönük. Hemen şu dalın üstünden budayacağım ki şu alttaki dal büyüsün. Evet, şu orkidem de güzel çiçeklerini devam ediyor ve ortasından bir tane yaprak çıkartıyor şu anda. Evet, şu orkidem de çiçeklerine devam ediyor. Böyle ara ara orkidlerinizi kontrol edin, gelişmelerini kontrol edin. Aloe veralarda toprağa iyice kurumadan kesinlikle sulamayınız. Bu da önemli bir hatırlatma. Evet, Nisan ayında bu tip bakımları yapabilirsiniz. Budama işlemlerini, dikim işlemlerini bu dönemde yapabilirsiniz. Sulamalarına çok dikkat etmeniz gerekiyor çiçeklerin. Evet, bu dönemde dikim işlemlerini ve kök bakımını yapmazsanız ileriki dönemlerde sıkıntıya girebilir. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.